Yine konumuz insan ve insanın beyin yapısı ve DNA. Bunları bütünsel olarak incelemeye başlayacağız. Deneyimci özler, çekirdek dünya deneyim boyutsallığında kendine ait haslet değer ve keyfiyetleri sergileyebilmek için çekirdek dünya ortamını yüzyıllardır kullanmakta. Gerek elementsel, gerek bitkisel, gerek hayvansal, gerekse humanoid aşaması veya humanoid aşamasında bunu sürdürmekte. Deneyim ortamı olmasının yanı sıra bu deneyimlerden kazanmış olduğu edinimler kendisine evrimsel bir değer katıyor. Yani evrimselliğinde bir sıçrama yapmasını sağlıyor. Bir deneyimci öz, bir sonraki aşamaya geçebilmesi için en baştan kendini devreye sokmak zorunda, en temelden devreye sokmak zorunda. En temelden kastımız nedir? Elementer evrim. Elementer evriminin hakkını vermeyen bir deneyimci öz, kalkıp da kendi deneyim uydusunun üzerinden bitkisel evrimi veya hayvansal evrimi sokması mümkün değil. Amaç çekirdek dünyada kendini bütüne tecelli ettirmek. Tanrısal amacı bu. Bunu yapabilmesi için de dediğimiz gibi 2 aşamalı bir program tayin ediyor kendine. Genel evrim ve özel evrim. Genel evrimdeki demin saydığım kategoriler söz konusu. Özel evrimi genel evrimden ayıran şey, özel evrimsel aşamada bilinç artık insansal robotik kalıbı kullanıyor. Ama insansal robotik kalıbı kullanırken sahip olmuş olduğu kompütürün çekirdeklerindeki o DNA'larda çok özel mahiyette programlar yüklü. Genel evrimde de insansal prototip bulunmakta. Fakat orada da yine insansal biyokompütürde, yine genetik uzay bölgelerinde programlar var. Ama ne kategoride? Genel. Genelden kastımız ne? Her birinde standart bir değer belirtilmiş ve bu standart değerler kayda alınmış. Yani bunun bir karşılığı var. Nerede karşılığı var? İlahi teknolojinin iş dizayn kurallarına göre oluşturmuş olan şablonlu aktif kayıtlar var. Bu kayıtlar teknolojik üstel birliği ve teknolojik üstel birliğine bağlı olarak hareket eden Sirius, Lyra ve Vega'da. Lyra genel evrimden sorumlu, Vega özel evrimden sorumlu teknolojik uzmanların bulunduğu boyut. Sirius, Lyra ve Vega aynı zamanda nerede yer alıyor diye soracak olursak Samanyolu galaksisindeki ikili yıldız sisteminin içerisinde yer alıyor. Gelelim genel evrimimize. Genel evrimden sorumlu olan Lyra bu programları verirken yine deneyimci özün genel evrimsel statüde ihtiyacına binaen yapılmakta. Bakın size örnek veriyorum. Bir nane bitkisi dediğimde siz ne anlıyorsunuz? Hepinizin bahçesinde, belki saksısında yetiştirdiğiniz o rahiyası olan hoş kokulu bir bitki. Şimdi o hoş kokulu bitki sizin bahçenizde veya saksınızda yetişirken hangi bilinci temsil ediyor? Ya her yaprağı bir bilinci mi temsil ediyor? Bir de böyle bakmak lazım. Genelleştirilmiş bir evrim var. Yani aslında sizin bahçenizde yetişen nane ile bir başka kişinin saksısında yetişen nane farklı tanrısal özlere ait değerlere sahip evrim prototipi olabilir demeye çalışıyoruz. Aynı da olabilir aslında da ben hani şu an çeşitlilikten bahsetmek için söylüyorum. Yani her bir genel evrim prototipi yine bir tanrısal öze bağlı ama bu tanrısal öze bağlılık neye göre değişkenlik gösteriyor? O tanrısal özün ihtiyaç duyduğu kriterlere göre. Baktığımızda orada tanrısal öz kendine ait haslet değer ve keyfiyetlerinin tamamını açığa çıkartıyor mu diye bakıyoruz. Hayır. Kendine has tecellileri minimum kıstasta, hatta gizli diyebileceğimiz bir kategoride devreye sokabiliyor. Neyin ne olduğunu anlayamıyoruz tabii ki. Ancak ve ancak bilincin yetkinliği özel evrim aşamasına geldiğinde anlaşılıyor. Sonuçta dünyada yine element türüne baktığımızda birçok çeşitlerle karşılaşıyoruz. Ve onun içerisinde atomsal yapılardan bahsediyoruz. Demir atomu, milyarlarca, trilyonlarca sayamayacağımız ölçüde demir atomu var. Hidrojen, oksijen. Ama her birine ait de bir bilinçlilik hali var. Bu bilinçlilik hali nereden kaynaklanıyor? Yine bağlı bulundukları deneyimci özlerden. Dolaylı olarak aslında deneyimci özlerden imkan alırken direkt kendi bağlı bulundukları yüksek benlikler. Yüksek benlikler kimle hareket ediyor? Deneyimci özlere bağlı olarak hareket ediyor. O zaman şöyle sıralayacağız. Çekirdek dünyadaki genel evrimsel statüde fonksiyon uygulayan bilinçler için diyeceğiz ki mikro uydu bilinç potansiyelleri.
kıstas olarak mikro diyoruz. Mikrouydu bilinç potansiyelleri kime bağlı veya neye bağlı diyeceğiz? Yüksek benliklere. Yüksek benliklerin kıstasları nedir? Makro. O zaman ona diyeceğiz ki deneyim uyduları. Bu deneyim uyduları neyi kullanıyor? Mikro uyduları kullanarak deneyimini vurguluyor çekirdek dünyada. Peki deneyim uyduları dediğimiz makro kıstastaki yüksek benlikler kimlere bağlı hareket ediyor? Bu sefer deneyimci özler diyeceğiz. Deneyimci özler, tanrısal özler, asil kaynaklar, bunlar tek bir şey ifade ediyor. Süper makro kıymetteki bir bilincin farklı ifadelendirilişi. Aksoyral Mutlu Bilgelik Öğretisi'nin içerisinde Atlanta lisanı ile alakalı terminolojik sistem kayıtları da mevcut. Bir tanrısal özden bahsederken biz yine onları iki farklı kategoriye ayırabiliriz. Nedir o? Karyantaslar ve aryalar. Bunların kendine has karakterleri var. Birisi ra sesi, diğeri asil sesi karakterli fonksiyonlar gösterebiliyorlar ve bilinçaltında gösterdikleri, açığa çıkardıkları hasletler, değer ve keyfiyetler ra sesi aktif kıymette oluyor. Kullandıkları formlara baktığımızda yine ra sesi veya asil sesi aktiflikte olabiliyor. Tabi oldukları zamanlar yine ra sesi veya asil sesi zamanlarla muhatap olabiliyorlar diyoruz. Ve mekanlarda yine aynı karakterde ya ra sesi ya da asil sesi oluyor. Gördüğünüz gibi saydığımız şey ne? Hep bilincin karakterine uygun bir boyutsallıkla muhatap oluş. Uzay zaman bilinç reaksiyon ifadesiyle bildiğimiz yaşam hadisesinin oluşabilmesi için varlığın ne yapması gerekiyor? Tabi olacağı boyutun boyutsal özelliklerine uygun bir boyutsal keyfiyeti sağlayacak formsal yapı oluşturmak zorunda. Zamanla reaksiyon olmak zorunda. Mekanda da seyir etmek zorunda. Bu kadar. Temel kurallarımız bu kadar. Bunları yapamadığı zaman, ki bunu temsilen söylüyorum, gelişigüzel söylüyorum, yoksa yapılamamış diye bir durum hiçbir zaman da olmamıştır şimdiye kadar. O boyutta yaşam denen hadiseyi gerçekleştirmek mümkün değil. Demek ki bir tanrısal öz kendi deneyim uyduları üzerinden ve onun da aracılığı üzerinden mikro uyduları kullanarak ne yapıyor? Kendine ait haslet, değer ve keyfiyetleri en düşük kıymette devreye sokuyor. Bakın arada hiçbir farklılık yok. Sadece transformasyon edilmiş farklı enerji türlerinin, bilinçlerin hatta kullandığı robotik kalıpların ifadelendirilmesine dayalı olarak biz bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Bir kopukluk arz etmiyor kendi içlerinde. Hepsi bir bütün. Evet, gelelim özel evrime. Özel evrimi ortaya çıkarabilmesi için bilinç öncelikle genel evrimsel statüde humanoid aşamasına gelmesi lazım. Humanoid'i niçin kullanıyorduk biz? İnsanımsı türler için kullanıyorduk. İlk etapta ortaya çıkan insanımsı türler nasıldı? Hangi zamanı kastediyorum? 78 bin sene öncesini kastediyorum. Buradaki türler hayvan-insan kategorisine girebilecek fen kitaplarında okuduğunuz bilgilere benzeyen türlerdi. Bunlar üzerinde tadilatlar yapıldı, türler geliştirildi vesaire dönemlerini zaten size daha önce de anlatmıştık. Burada tekrar değinmeye gerek yok. Daha sonra bu türler bir düşüş yaşadı ve bazıları mutasyona, bazıları deformasyona, bazıları da dejenerasyona uğradı. Bu mahiyetlere göre sınıflandırılarak dünyada veya Samanyolu galaksisindeki farklı koordinatlara bloke edildi. Hiç deformasyona ya mutasyona uğramamış türlerde çekirdek dünyanın bu sefer yine farklı yerlerinde ama yine muhafaza edilmiş, deformasyondan ve mutasyondan etkilenmeyecek şekilde steril diyelim bir nevi ortamda yaşam sürdürür hale geldiler. Aksoyral Mutlu Bilgelik Öğretisi'nde mutasyona ve deformasyona uğratılmamış bu ortamlar için bir yaşam platformu düşünün. Biz o yaşam platformlarına Agartha ve Azlantas prototiplerin bulunduğu boyutlar diyoruz. Yani ülkeler diyoruz. Bir de bunun yanı sırasında mutasyona uğrama türlerine göre, düzeylerine göre veya hiç uğramamışlıklarına göre yeni çekirdek dünyanın farklı kesimlerinde yine kısmen steril diyebileceğimiz ortamlara koyduk. Bir tanesi Mısır döneminde, Mısır Gizkar Vadisi'ne, bir tanesi de Peru yaylasına çıkışı gerçekleştirildi. Farklı faaliyetler sürdürüldü çekirdek dünya insanlığı ile birlikte. Evet, şimdi biz hala özel evrim prototipini açığa çıkartamadık. Düşüşü gerçekleştirdik. İçlerinde özel evrimsel ihtiyaca binaen bir
deneyimi, evrimi, görevi devreye sokabilecek potansiyeller var. Aslında bu sistemi devreye sokabilecek bir potansiyel var. Ne yapıyor bu potansiyeller? Genel evriminden geçecek olan insani evrim türü üzerinde fonksiyon vurguluyor. Kültür aktif fonksiyonlar diyoruz buna. Onları sanatsal, bilimsel, dinsel yönde aktifleştiriyor ve tamponize ediyor. Bilincin gelişimi bu üç kıymette ancak oluyor. Tabii tek başına bunlar mı? Yani sanat ve bilim ve dinsel ve felsefik açıdan eğitim verdiğimizde veya bu konu tamponize ettiğimizde bir bilinç gelişir mi? Hayır. Çünkü bilincin gelişebilmesi için aynı zamanda kullanmış olduğu robotik kalıpta kendisine özel duyumlamaları, duygulanmaları, zevklenmeleri, düşünceleri açığa çıkarması lazım. Yani kendisine ait bir algı boyutu oluşturması lazım. Bu algı boyutlarının oluşturulmasından sonra açığa çıkan DNA-aktif kodların pozitifliğine veya negatifliğine göre bakılarak veya ne kadar pozitif veya ne kadar negatif olduğuna bakılarak varlığın tekamülün hangi seviyesinde olduğunun tespiti de yapılıyor. İnsani evrim prototip bildiğiniz gibi çok kolay bir şekilde ortaya çıkmıyor ama amaç ne? İnsani evrim prototipini ortaya çıkarmak. Neden? Çünkü tanrısal özler kendilerine en yakın benzeyen form olarak insani evrim türü olduğunu söylemiş ve bu şekilde kabul etmiş. Baktığımızda gerçekten de öyle. Mutlak vücut dahil olmak üzere, tanrısal özler dahil olmak üzere her biri bir insan formuna benzer şekilde teşkilatlanmış durumda. Evet, özel evrime geçmiş bir prototipin tabii ki kullanmış olduğu formun karakteri de alfa karakterli olmasına rağmen alfa karakterinin skalasında bir üst bareme tekabül ettiğini de belirtmek lazım. Humanoid türü olan genel evrim statüsündeki bilincin kullanmış olduğu form da yine alfa karakterli. Özel evrim prototiplerinin de ilk etapta kullandıkları formun karakteri alfa karakterli. Genel evrimdeki bilincin kullanmış olduğu formun karakteri sabit kalıyor. Yani alfa karakteri sabit kalıyor. Özel evrim türlerinde bulunan bilinçlerin kullanmış oldukları formların alfa karakteri sabit kalmıyor. Neden? Bir tanesi alfa karakterli yaşam olgularını, ki biz ona tazanaktif duyarlılıklar diyoruz, tazanaktif olgular diyoruz. Bu olguların mahiyeti tamamen yersel adaptasyon kişiliğini oluşturmak amacıyla kullanılıyor. Daha sonra ne yapılıyor? Bu yersel adaptasyon kişiliğini baz olarak kabul ediyor ve göksel kişiliğini, yani ilk başta makro kişilik için konuşuyoruz, yüksek benlik adına konuşuyoruz. Yüksek benliğin burada tecelli etmesini sağlayabilecek bir ortamsallık hazırlanıyor. Bakın, yüksek benlik sadece bir defada zaten devreye sokulmuyor. Yani buradan 1000 sene önce özel evrimsel aşamada fonksiyon vurgulayan bir bilinci ele aldığımızda kendisi direkt kendini yüksek benliğini devreye sokmak zorunda değil. Veya sokamazdı zaten. Neden? Yüksek benliğin çekirdek dünyaya intibak etmesi için de gereken bir süreç var. Bu süreç nedir? Yüksek benliğin kendine ait olan o öz enerji ve öz bilgiyi kullanmış olduğu, çekirdek dünyada kullanmış olduğu robotik kalıbın beyin denilen yapısındaki o hücrelerin çekirdeklerindeki DNA'larda açığa çıkarması gereken duyarlılığın kıymeti kendisine uygun olmak zorunda. Bu bir kota belirtiyor diyelim. Yani diyelim ki Ayşe, her zamanki örneğimizi verdiğimiz prototip, Ayşe'nin kendisine ait bir yüksek benliği, bağlı bulunduğu yüksek benliğe ait farkındalığı çekirdek dünyada %100 ortaya çıkarabilmesi için bir kotası var. Ayşe canlandırılmış bir kişilik. Ayşe değil de daha geçmiş uzay zaman döneminde Elif oldu. Bir geçmiş uzay zaman döneminde Arzu oldu. Geçmiş uzay zaman döneminde başka bir isimle bilindi. Toplamda 5-6 tane karakterden bahsediyoruz. Canlandırılmış kişilikten bahsediyoruz. Bu kişiliklerin, canlandırılmış olan kişiliklerin çekirdek dünyada sergilemiş oldukları neyse artık, hasletler ve keyfiyetleri ne kadarını açığa çıkardıysa, yüksek benlik o kadar çekirdek dünyada intibak edebiliyor. Bakın. Kaldı ki ne Ayşe, ne Elif, ne Arzu, ne de bir başkası %100 sokmakla yükümlü değil daha. Yükümlülük ne zaman geliyor biliyor musun? Özel evrimin belli bir aşamasından sonra kendisini çekirdek dünyada yüksek benlikçe bilebilme farkındalığına sahip olduğunu beyan ettikten sonra ancak bilinç makro farkındalığını çekirdek dünyada sokabiliyor. Daha önce o zaman nasıl bu makro programlar devreye giriyor diyeceksiniz. Her bir makro farkındalık
ve her bir makro bilincin çekirdek dünyada kendine has uygulama programları var. Bu uygulama programları demin bahsettiğim o kişilikler üzerinden devreye sokuluyor. Bu kişiliklerin devreye sokulma oranının yoğunluğu, pozitif kıymetli olan yoğunluğuna bakıyoruz. Belli bir dereceye ulaştıktan sonra diyoruz yüksek benlik kendini çekirdek dünyanın devreye sokabiliyor. Daha önce o zaman ne oluyor bu Ayşelerde, Fatmalarda, Arzularda, Eliflerde? Bilinç çekirdek dünyaya geldiğinde zaten bilinç kodlama planına tabi tutuluyor. Yani bilinci karartılıyor. Deniliyor ki sen çekirdek dünyanın şu uzay zaman döneminde devreye sokulacaksın. Şu programları devreye sokacaksın. Kabul ediyor musun? Kabul ediyorum. Akitleri alınıyor, ahitler alınıyor, yeminler ediliyor. Ve deniliyor ki önce senin bilincini karartacağız. Bilincini kodlamaya tabi tutulacağız. Ne yapılıyor? Yüksek benliğe ait olan bir cevheri oluşu tek tek kapatıyor. Yani şifreliyor. O şifreler çekirdek dünyada hiçbir şekilde açılamıyor. Bazı şifreler ise açılabilecek hassasiyetlerle donatılıyor. Zamanlama programları, kodları devreye sokuluyor. Bakın, zamanlama kodlarının konmadığı hiçbir kod, program açığa çıkamıyor çekirdek dünyada. Ve belli mahiyetteki programlarla standarda bağlanmış olan ve zamanlama kodlarıyla kodlanmış olan bu programların hem bilinçte hem de bilincin kullanmış olacağı biyokompütürde ve enerji kompütürde belli bir oranda eşdeğer frekansta tabii ki. Bilinçte ne oluyorsa enerji kompütürde aynı olmak zorunda. Enerji kompütürde ne oluyorsa da maddi kompütürde aynı olmak zorunda. Birbirini takip etmek zorunda ki fonksiyonlar gereği vurgulansın. Aksi takdirde, yani bu ihtiyaç nereden kaynaklanıyor? Bilincin çekirdek dünyaya adaptasyonunun zor olmasından ve kademeli şekilde yükselişin olması esas alındığından aslında bu yapılıyor. Bu neden yapıldığına tekrar döneceğim ama bilincin kodlamasını tekrar açıklamak istiyorum. Bilincin kodlama planı gerçekleşti. Biyokompütürün kodlama planı gerçekleştirildi ve bilinç çekirdek dünyaya anne karnına düştükten sonra bu sefer tekrar muayyen mahiyetteki kodlama planını yapıyor ama bu sefer yersel kişiliğe ait programlarla yapılıyor. Bu kodlamaya tabi tutuluyor ve zigot halindeyken bu yapıldıktan sonra 6. aydan itibaren varlık kodlarını bu sefer anne karnında açıyor. Şifrelendi, hemen açılması devreye sokuluyor. Yani şifrelerin anında açılacak. Ama bilinç ne yapıyor? Yine kendini belli oranda bilme hadisesini yaşıyor mu çekirdek dünyada? Hayır. Yaşamaması arzu ediliyor. Neden biliyor musunuz? Denenmiş. Çekirdek dünyada açık farkındalıkla bir bilincin nasıl yaşayacağı denenmiş. Olmamış. Oldurulamamış. Ne zaman? Bu Atlantia döneminde olmuş bu. Çekirdek dünyanın Atlantia dönemini oluşturduğunda, Kıvılcım medeniyeti oluşturduğunda bu medeniyeti oluşturan sakinler kimdi? Teknolojik Üsler Birliği'ne bağlı 22 adet kolda oluşan bir topluluktu. Uzman bir topluluk. Her türlü mahiyette uzmanlığı var. Genetik teknolojisinin üzerinde muazzam bir teknolojiye sahipler. İlahi teknolojinin bir sürü kurallarını muazzam şekilde uygulayan prototiplerden bahsediyorum.